Merhaba arkadaşlar, ben Güliz Kaya, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kristal boncuklardan renkli çantalar yapacağız ve şimdi hemen videoya geçelim. Evet, 25 diziden oluşan kristal boncuklarım var. Bir dizisinde 70 adet boncuk bulunuyor arkadaşlar. Şöyle 8 milimetrelik boncuklarım var. Şöyle yaz boncuklar. Şimdi bunlardan bir çanta yapacağız yine. Bu çanta için yine 0,45 milimetrelik bir misinam var. Onu kullanacağım. Misinayla öreceğiz arkadaşlar yine. Şöyle belli bir miktar bir misina koparıyorum arkadaşlar. Ve çantama başlıyorum. Her zaman yaptığım gibi öncelikle 1, 2, 3 ve 4 boncuk misinamın bir tarafından geçiriyorum. Sonra diğer taraftan bu dördüncü boncuğumun ters tarafından da aksi tarafından da diğer ucunu geçiriyorum. Ve şöyle aynı boyda tutarak şunları şöyle çekiyorum arkadaşlar. Şöyle oluyor. Daha sonra misinamı elime alıyorum. Sağa bir boncuk, sola bir tane boncuk ekliyorum. Ve üçüncü boncuğu ise misinamın bir tarafından geçiyorum. Misinanın diğer ucunu ise ters taraflı olarak geçiriyorum ve çekiyorum. Şu şekilde oluyor. İstediğim uzunluğa gelinceye kadar devam ediyorum bu şekilde. Bu şekilde devam edelim. Evet, şimdi yaklaşık olarak istediğim uzunluğa geldim. Şimdi ilk sıramı tamamladım arkadaşlar şöyle. Şimdi şuradan dönüp bir üst sıraya geçeceğim. Daha sonra şu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bunu nasıl yaptığımı size göstereyim. Bu arada elimden geldiğince sıkı yapmaya çalıştım. Her zaman söylediğim gibi eğer daha sık olsun istiyorsanız, eğer isterseniz arada düğümleyebilirsiniz. Ben düğümleme yönteminden daha farklı olarak nasıl sıkılaştıracağınızı gerçekten bilmiyorum. Ama çantanın bayağı sıkı olması lazım ki diri durabilsin, kalıplı durabilsin. Eğer kalıplı durmuyorsa çantanız, emin olun ki bayağı gevşek yapmışsınızdır. Ve gevşek olmasını istemiyorsanız da daha önceki videolarımda dediğim gibi en azından şöyle arada, örnek vereyim, şu kadarlık bir uzunlukta falan iyice sıkıp arada düğüm atabilirsiniz. Bu arada her bir ilmeği ördükten sonra ipinizi çekip sıkılaştırın. Çünkü eğer şurada sıkılaştırmayı sağlamazsanız eğer buralara geldiğiniz zaman buradaki gevşekliği bir türlü gideremezsiniz. O yüzden en başından yaparken sıkı yapmanız gerekiyor. Ben şimdi biraz hızlı olarak bu şekilde ördüm. Dediğim gibi daha sık olmasını istiyorsanız aralarda düğüm atabilirsiniz. Muhtemelen işimi görecektir. Bu yüzden bu şekilde devam edeceğim. Şimdi bir üst satıra geçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle boncuklarımı ekleyip yukarıya geçeceğim. Yani misinalarımı şurada buluşturacağım arkadaşlar. Bunun için gördüğünüz gibi her bir ilmeğim 4 boncuktan oluşuyor. Bir boncuğum burada, ikinci boncuğu buraya, üçüncü boncuğu buraya ve dördüncü boncuğu şuraya ekleyeceğim. Burada da misinalarımı birbirinden geçirerek, bakın, ikinci boncuğumu ekledim. Üçüncü boncuğumu ekledim ve dördüncü boncuğumu ekliyorum. Dördüncü boncuktan misinamın diğer ucunu da ters yönlü olarak geçiriyorum. Misinamın bir tanesi sağdan sola gidiyor, bir tanesi soldan sağa gidiyor. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Sıktığınız zaman şöyle oluyor. Şimdi şunu düzeltip biraz daha sıkayım. Yani arada şöyle oynatıp sıkmaya çalışın. Bu arada misinamız çok ince olursa eğer cam boncuklar böyle oynattığınızda kesecektir misinayı. O yüzden çok ince de olmamalı. Çok kalın olduğunda ise gördüğünüz gibi misinalar böyle bükülüyor ya. Bu ördüğünüzde bile örgünüzü de bükmeye başlıyor. O yüzden çok kalın da olmuyor. Zaten birkaç kere gördüğünüz gibi şu an mesela 2 kere misina geçirdim içerisinden. Birkaç kere böyle misina geçireceğimiz için çok fazla kalın bir misina da tercih edemem. Şimdi üst satıra geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir ilmeğimizi oluşturan bir boncuğumuz burada. İkinci boncuğu şuraya ekleyeceğim. Üçüncü boncuğu buraya. Dördüncü boncuktan misinalarımı tersli, düzlü, yani ters yönlü geçireceğim birbirinden. İkinci boncuk, üçüncü boncuk ve dördüncü boncuk. Bu misinayı sağdan sola geçirdim. Diğer misinayı da ters olarak soldan sağa boncuktan geçireceğim. Sonra bakın çektiğim zaman nasıl oluyor, görüyor musunuz? Şöyle tekrar göstereyim. Bakın çektiğim zaman şöyle oluyor. Sıkılaştırıyorum.
Ve normalde nasıl örmeye devam ettiğimi göstereceğim. Sonra size bir tane alternatif başka bir örme biçimi göstereceğim arkadaşlar tekrar. Normalde şuradan geçiriyorum. Alttaki misinamı hemen önündeki boncuktan geçirdim ve şu şekilde oldu. Bakın bu seferki ilmeğimde bir ikinci boncuğum var. Üçüncü boncuğu buraya ekleyeceğim. Dördüncü boncuğu şuraya ekleyip ilmeğimi tamamlayacağım. Üstteki misinamdan üçüncü boncuk ve dördüncü boncuğu geçiriyorum. Dördüncü boncuktan diğer misinamın diğer ucunu da ters olarak geçiriyorum. Ve şu şekilde oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi yine tekrar aşağıdaki misinamı hemen önündeki boncuktan geçireceğim. Hemen geçirdim. Normalde bu şekilde devam edip tamamlıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi şu an biraz gevşek olmuş olabilir çünkü hiç düğüm atmadım. İsterseniz siz arada düğüm atıp düğümlerinizi de mesela burası ön yüz olacaksa arka tarafta bırakarak boncuklardan ilerleyebilirsiniz. Ben hep o şekilde örüyorum genelde. Sıkılığını o şekilde sağlıyorum. Sıkı olmazsa dediğim gibi çantanız kalıpsız durur. Ya da sıkı olması için şöyle bir örme yöntemi de var. Onu göstereyim şimdi de size. Şimdi bu benim genel örme şeklimdi. Şimdi alternatif olarak göstereyim. Dediğim gibi burada mesela ilmeğinizi oluşturan bir ve ikinci boncuğunuz var. Üçüncü boncuğu buraya, dördüncü boncuğu buraya yine ekleyeceğim. Üçüncü boncuk ve dördüncü boncuk. Şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bakın misinamı diğer misinanın altından geçirdim. Çıkardım. Şu boncuktan bu sefer de ters olarak geçirdim. Ve şöyle çekiyorum arkadaşlar. Nasıl bir şey olduğunu görün. Alttaki misinayı bu sefer boncuktan ters geçirmedim de bu ördüğüm misinamı geldim. Bu misinanın altından geçirip sonra tekrar boncuğumdan geçirdim. Böyle bir şey oldu. Bu bayağı sıkılaştırıyor. Bakın şurada küçük bir düğüm gibi bir şey oluyor. Ve şöyle biraz boncuğun içine çektim o düğümü. Bakın daha sıkı durdu. Görüyor musunuz? Hemen sıkılaştırdı. Şimdi bu şekilde işlemeye devam edeceğim. Alttaki misinayı yine önündeki boncuktan geçiriyorum. Ama bu uygulamayı kenarlarda uygulamamanızı, yapmamanızı tavsiye ederim. Şöyle misinam şurada. Bu misina burada. Boncuktan geçirdim. Yine ilmeğimi tamamlayacak. Üçüncü ve dördüncü boncuğumu ekliyorum. Üstteki misinaya. Üçüncü ve dördüncü boncuk. Dördüncü boncuğu tuttum. Misinamı diğer misinanın altından geçirip şu dördüncü boncuktan bu sefer ters geçiriyorum. Bu şekilde çekiyorum. Bakın misina geldi. Üçüncü boncuktan geçti. Dördüncü boncuktan geçti. Şuradaki misinanın altından geçti. Tekrar dördüncü boncuktan ters olarak bu sefer geçti. Şu misinamı da sağlam tutmam lazım. Sonra böyle iki misinayı da çekiyorum. Şurada düğümlendikleri yeri boncuğun içine alıyorum. Ama mesela bu boncuğun içinde bu düğüm yeri var ya, artık bu boncuktan bir misina daha geçirmem zor olur. Yani bu boncuktan hani örerken bir yerde böyle tekrar misina geçirmeye ihtiyacı duyacaksanız eğer, bu boncuktan artık bu ihtiyacınızı gerçekleştiremeyecek. Çünkü içinde bir düğüm var. Yani aslında içinde bir kalınlık var ve deliğini tıkadı. Artık buradan bir daha misina geçirmem imkansız. O yüzden bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bazı yerlerde birleştirme falan yapıyorsunuz ya, yani bu boncuklarda bu şekilde örme yaptığınız yerlerde bunu yapamayacaksınız. Ona da dikkat etmek gerekiyor. O yüzden genelde kenarlara bunu uygulamıyorum. Ama onun dışında şu iç kısımlarda bu şekilde örüyorum ki sıkı dursun tabakamız. Ama köşeleri daha sonra birleştirme yerleri olacak bu kenarlar. O yüzden buralar önemli. Bu kenarlarda bunu uygulamayacağım arkadaşlar. Evet, bu şekilde örüyorum. Gördüğünüz gibi daha da sıkı oldu. Bu da bir yöntemdi. Böylece ayrıca zaten sıkı olduğu için de düğüm yapmama gerek yok. Yani ben normalde düğüm atarak arada sıkılığını sağlıyorum. Bu sefer artık düğüm yapmamıza gerek yok. Çünkü zaten sıkı oldu. Böyle de bir avantajı var. Bu şekilde örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ve bunu belli bir uzunlukta genişletmek, yükseltmek istiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle kenara geldim tekrar. Bu sefer
Şurada son ilmeğimi tamamlayıp bakın gördüğünüz gibi yine 1-2 tane boncuğumuz var. Ve ilmeği tamamlamak için 3. boncuğumuzu eklememiz lazım ve 4. boncuğu ekleyip yukarıya çıkmış olmamız lazım. O yüzden sol taraftaki, bu sefer bu taraftaki misinaya 3. boncuğu ekleyeceğim, 4. boncuğu ekleyeceğim ve bu 4. boncuktan diğer misinamı da ters yüzlü olarak geçireceğim. Bakın bu 3. boncuk ve 4. boncuk. 4. boncuktan diğer misinamın diğer ucunu da ters taraflı geçirdim. Şöyle gösterelim. Ve bu şekilde oldu. Böylece üst satıra geçmiş oldum arkadaşlar. Şimdi yine hiçbir düğüm yapmadım şimdiye kadar. İlk sıramı tam olarak ördüm. Daha sonra gösterdiğim yöntemle üst tarafı tamamladım. Ve gördüğünüz gibi bayağı da yani elinden geldiğince sıkı oldu. Aslında bayağı sıkı oldu. Yani boncuklu çantalar ağır oluyor arkadaşlar. Bunda da yapacak bir şey yok. Şimdi bu ilmekteyim. Şuraya 2. boncuğumu ekleyeceğim. 3. boncuğumu ekleyeceğim. Ve şuraya 4. boncuğumu ekleyeceğim. Yine sol taraftaki misinadan devam ediyoruz bu sefer. 2. 3. ve 4. boncuğumuzu ekledik. Misinamızın diğer ucunu da bu boncuktan ters olarak geçiriyoruz. Ve şu şekilde oluyor. Şuraya geçeyim. Evet. Şimdi bunu sıkmamız lazım. Gördüğünüz gibi alt taraftaki ilmeğim gevşedi. Şöyle biraz sıkılaştırdım. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şu alt taraftaki misinamın bir öndeki boncuktan geçirip bir adım ilerlemiş olacağım. Evet, bir ön adıma geçtik. Yine sıkıyoruz. Her ilmekten sonra sıkıyorsunuz arkadaşlar. Gevşeme bir yerde bir ilmekte oldu mu artık toparlaması zor oluyor. Yine aynı yöntemle devam edeceğim. Şimdi 2 boncuğumuz var. 3. boncuğu şuraya koyacağız. 4. boncuğu buraya koyup bu ilmeği tamamlayacağız. Üst taraftaki misinamıza 3. boncuk, 4. boncuğu geçirdik. Boncuğumu ekledikten sonra üst taraftaki misinamı alt taraftaki misinadan geçiriyorum. Şöyle altından geçiriyorum. Daha sonrasında son eklediğim boncuktan ters olarak aynı misinayı geçiriyorum. Ve şöyle bir şey oluyor. Bakın. Şimdi sıkılaştıralım bunu. Elimizden geldiğince. Şöyle ve şuradaki düğümü, şurada küçük bir düğüm oluyor gördüğünüz gibi. Şöyle içeriye doğru çekeceğim. Boncuğun iç kısmında kalsın ki daha sıkı olsun. Şöyle. Bakın artık bu boncuğun içinde kaldığı için misinalar şu şekilde birbirine geçtiği için daha artık ve orada misinalar büküldüğü için daha açılma imkanı yok. Şimdi yine alt taraftaki misinamı bir adım öne ilerlemek için şöyle bir öndeki boncuktan geçiriyorum. Yine aynı yöntem. Üstteki misinaya 2 boncuk ekliyorum. 3. boncuğum ve bu da ilmeğimin 4. boncuğu. Daha sonra alttaki misinadan altından geçiriyorum misinamı ve 4. boncuğumdan aynı misinayı bir de ters olarak geçirip çekiyorum. Böylece şöyle oluyor. Sonraki misinamı çekerek biraz sabitleme yapıyorum burada. Düğümümü de içeriye alıyorum. Alttaki misinayı bir adım öne geçmek için boncuğumdan tekrar geçiriyorum. Bir öndeki boncuktan geçiyorum. Ve işlemi bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada misinam çok az kaldı. Ve bu aşamada yapabileceğim bir şey var arkadaşlar. O da açıkçası ben sıkılığını sağlamak için düğümümü atıyorum. Düğümü de dediğim gibi her zaman içeride bırakıyorum. Zaten astarda kullanacaksanız eğer düğümler hiç görünmüyor. Zaten şeffaf oldukları için de pek görünmüyorlar. Daha sonra düğümümü attıktan sonra bakın 2 düğüm attım hiç açılmasın diye. Daha sonra misinalarımı aynı boncuktan bir sağlı bir de sollu olarak geçiriyorum yine. Düğüm atmayıp da bu işlemi yapabilirsiniz. Böyle boncuktan misinalarınızı geçirip bir geriye doğru tekrar misinanızı örebilirsiniz. Böylece kestiğinizde misinalar tekrar açılmayacaktır. Bakın mesela burada az önce uyguladığım yöntemden dolayı boncuğumdan misinalarımı geçiremiyorum. Tekrar normalde geçirebilsem şuradan geçirip biraz örecektim ama artık bunu yapamıyorum. Yapacak bir şey yok. En azından sağlam yaptık. Şöyle ipimizi burada kesebiliriz. Bu şekilde. Şimdi yeni bir misina takıp örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Misinayı takarken de buradan örmeye devam etmek için bakın misinamı geçirdim. Ne yapıyorum? Şu boncuktan geçirdim. Şu boncuktan da geçireceğim.
Alt taraftaki misinamı tabi. Yani yine şöyle oldu. Bakın şöyle misinamı geçirdim. Yine her zamanki gibi örmeye devam edebilirim. 3. boncuğum ve 4. boncuğumla ilmeğimi tamamlayabilirim. Evet arkadaşlar, şöyle tabakamı bitirdim. Uzunluğuna bakalım. Burada 28 ilmek. Şurada ise genişlik olarak ise 16 ilmeğimiz var. Şimdi bir ölçüsüne bakalım ne kadar olduğuna. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Şöyle sıfıra şurada eşitledim. Burada ise 28,5'u görüyorum arkadaşlar. Peki bir de enine bakalım. Şöyle enine de baktığımızda şöyle 17 santim olarak görüyorum. 17 santime 28,5 santim olarak görüyorum şu an. Gördüğünüz gibi burası ön yüzü, hiçbir düğüm, herhangi bir şey yok. Şurada birkaç düğüm oluyor tabi arada. Son ikinci kullandığım yöntemi uyguladığınız zaman düğüm olmuyor. Ancak ben yine de şu dip tabanda birkaç düğüm atmışım arkadaşlar. Her neyse, şu gördüğünüz yüzü ön yüzü olacak. Herhangi bir düğüm, herhangi bir şey yok üzerinde. Şimdi şöyle eşitleyelim isterseniz. Gördüğünüz gibi daha da sağlam oluyor. Bu gösterdiğim son yöntemle yaptığımızda şöyle ayarlıyorum. Bakayım, 6 boncuk şeklinde ayarlayacağım. 6 dizi şeklinde şöyle olacak. Şurası şuraya eşit şekilde ve gördüğünüz gibi şurası 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek şeklinde bu kenarı olacak. Şimdi şu arayı dolduracağız arkadaşlar. Kenarlarını yapacağız. Yine aynı şekilde şu kenarları yapacağız. Onu da nasıl yapacağımızı hemen göstereyim arkadaşlar. Yine bir eşitliğini kontrol edeyim. Şimdi şu arayı nasıl dolduracağımı göstereyim size arkadaşlar. Peki şöyle misinamı kopardım arkadaşlar. Bakın şurası köşe olacak. Şu boncuktan geçiriyorum. Bu köşedeki boncuktan da geçiriyorum. Şöyle misinamı geçiriyorum arkadaşlar. Ortaladım. Şimdi gördüğünüz gibi şurada 2 boncuğum var. Şimdi bir tane şuraya koyacağım, bir tane de şuraya koyacağım ve ilk ilmeğimi tamamlayacağım. Yani bu taraftaki misinama 3. boncuğumu ekledim. İlmeğimin 3. boncuğu, ilmeğimin 4. boncuğunu ekledim. Sonra 4. boncuktan misinamı ters olarak geçiriyorum ve şöyle oluyor. Şimdi bir öne geçelim.
Evet arkadaşlar, çantanın kenarlarını bitirdim gördüğünüz gibi. Şu kenarlardan bir birleştirme yeri oluşturdum. Bunu biraz hızlı davranıp yapmışım. Fark etmedim, yani videoyu çekmeyi unuttum şu kenarları nasıl birleştirdiğimi. Ama daha önceki videolarımda görebilirsiniz arkadaşlar. Şunu şu şekilde, bakın şuradaki bir sırayı içeriye doğru çevirip daha sonra şu aralarında misinayla yine aynı şekilde şu birer boncuğu ekleyerek birleştirdim bunları. Gördüğünüz gibi desen hiç belli olmuyor. Çünkü aynı şekilde ördüm yine. Bunu da bu sol tarafında, sağ tarafında yaptım. Ve bu şekilde çantam oldu arkadaşlar. Şimdi kulba geçtim. Kulp için ise şöyle bir parça ördüm. Hemen size uzunluğunu da söyleyeyim bunun. Pardon, şöyle tutmam lazım. Evet, bunun uzunluğuna bakacak olursak 24 santim, 23,5 santim görünüyor. Tabi bunları şurada birleştirdiğim zaman yine yani birer sıra muhtemelen geçecektir. Biraz daha uzun olabilir. Yani 23 santim gibi, 23-24 santim gibi bir uzunluğu var. Ben bunu nasıl belirledim arkadaşlar uzunluğunu, onu da size söyleyeyim. Bunu daha sonrasında şöyle şuralardan birleştireceğim ve şu şekilde tutturacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi açıkçası şu şekilde katlayıp üzerine tutup göz kararı tutma yerini belirledim uzunluğunu. Ama yaklaşık olarak dediğim gibi, size söylediğim gibi 23 santim gibi bir uzunluğu oldu bu parçanın. Şimdi kulbu bu şekilde yapmak kolay oluyor. Ben de artık bu şekilde yapıyorum. Normalde eskiden direkt şurada birer boncuk dönerek ilerliyordum ve kulbumu tamamlayıp sonra buraya geliyordum. Ama bu sefer bu basit yöntemi kullanıyorum artık. Şöyle bir parça örüyorum. Daha sonra bu parçaları şuradan birleştiriyorum. Şimdi birazdan göreceksiniz. Bunu da birleştireceğim buradan. Birbirlerine ekleyeceğim. En sonunda şu köşelerini, şu kenarlarını çantanın burasına monte edeceğim arkadaşlar. Evet, kulbu yapmak için 23 santim uzunluğunda şöyle yaklaşık 3 santim, 4,5 santim genişliğinde ya da şöyle bakabilirsiniz, 1, 2, 3, 4 sıra şeklinde 4 ilmek genişliğinde bir dikdörtgen oluşturdum. 23 santimlik ve 4 santimlik genişlikte bir dikdörtgen oluşturdum. Şimdi bu dikdörtgenimi birleştireceğim. Bakın şimdi şunu şuraya birleştirmek istiyorum. Bakın her zaman dörtlü boncuktan oluşan bir ilmek oluşturuyorum ya. Bu şekilde örüyorum ya. 2 ilmeğimiz var. Bir boncuk şuraya yerleştireceğim. Bir boncuk da bu araya yerleştireceğim. Bakın sağ taraftaki misinama bir boncuk geçirdim. Sonra şu şekilde oluyor. Bu şekilde kolaylıkla birleştirebiliriz. Şimdi 4. boncuğumuzu geçireceğiz. Bu boncuktan sağlı sollu olarak misinalarımın uçlarını geçirebilirim. Hemen geçiriyorum. Daha sonra misinaların bir ön tarafı geçiriyorum. Bu arada elimizden geldiğince yine sıkı yapacağız. İsterseniz buralarda düğüm atıp düğümü içeriye alabilirsiniz. İsterseniz de daha önce yaptığımız yöntemle örmeye devam edebilirsiniz burada. Sıkı olsun diye arkadaşlar. Çantanın kulbunu bitirdim. Gördüğünüz gibi şimdi gelişi güzel monte edeceğim. Biraz hızlı çekimde izleyebilirsiniz. Evet, çantamızı şu şekilde bitirdik. Gördüğünüz gibi kulbunu da taktım. Böyle bir çanta oldu. Şimdi çantanın kapağını yapacağım. Kapak için şu şekilde bir parça ördüm. Yine her zamanki gibi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek sıradan oluşuyor. Şu an kare şeklinde duruyor. Benimki çünkü boncuklarım bitti, artık monte etmem gerekiyor. Siz isterseniz eğer şu şekilde yeterli uzunlukta mı değil mi diye bakabilirsiniz. Şöyle olacak. Cetvelle ölçüsünü de vereyim. Şu an tam bir kare. 8 ilmek burada, 8 ilmek burada. Kaç santime denk geldiğini söyleyecek olursam şu an 8,5 santim uzunlukta. Bunun için yeterli.
Siz göz kararı yapabilirsiniz. Şöyle tutarak önüne, böyle olacak benimkisi. Uygun mudur? Evet, uygundur. Bence güzel görünüyor. Zaten boncuklarım da bittiği için bu şekilde yapacağım. Eğer isterseniz daha ince bir genişlik ya da daha kalın bir genişlik ayarlayabilirsiniz. Kapağı zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Sağ taraftan 3, sol taraftan 3 boncuk boşluk bıraktım ve bu şekilde birleştireceğim arkadaşlar. Sağ taraftaki misinama bir tane boncuk ekledim ve misinamı geçiriyorum. Şimdi ortadan bir tane daha boncuk ekleyeceğim ve misinalarımı birbirine ters şekilde boncuktan geçiriyorum yine. Evet, bu şekilde oluyor. Ve misinaları tekrar bir ön boncuktan geçireceğim. Bir adım öne geçmek için. Ve bu şekilde kapağımı monte etmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şöyle eski sütyenlerden kalma bir metalim var. Eğer isterseniz, eğer kulbunuzu ince yaptığınızda çok kalıplı durmuyorsa bunu bu şekilde yerleştirerek kullanabilirsiniz. Şimdi göstereceğim. Şöyle yerleştirebilirsiniz içine. O zaman daha kalıplı duracaktır. Benimki şu an kalın olduğu için kulbum öyle bir şeye ihtiyacım yok ama daha kalıplı durmasını sağlayabilirsiniz. Eğer isterseniz bakın şöyle biraz eğip bükebilirsiniz. Şekil verebilirsiniz. İçeride bu şekilde kalacaktır. İyi olacaktır. Eğer isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ince bir kulp yaptığınızda kulbun kalıbını koruyamıyorsanız eğer. Benim son yaptığım iki çantam bu şekilde. Eğer siz isterseniz kendi boncuklu çantanızın içerisine astar ekleyebilirsiniz ve kabına, buralara isterseniz eğer mıknatıslı aparatlar ekleyebilirsiniz. Böylece otomatik kapanır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.